bugün bir harekat içerisinde değiliz gibi bir durum yok. Sürekli açık ve durumsal farkındalığı yüksek seviyededir TSK'nın. İcranın yanında doktrinal olarak taktik seviyedeki kullanımlar, operatif seviyedeki kullanımlar olarak da çalışan birimlerimiz var. Bu durağan bir süreç değil. Veya İsrail başladı, İran'ı vurdu diye başlatılmış bir süreç değil. İsrail'den gerçekten böyle bir tahliyeye ihtiyaç duyulacak bir durum ortaya çıkarsa da tahminim odur ki bu tip vatandaşların öncelikle Mısır'a karayoluyla tahliye edilmesi, oradan kendi ülkelerine tahliyeleri gerçekleştirilir diye düşünüyorum. Değerli GZT izleyicileri, ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün konuğum güvenlik uzmanı Mithat Ferhat'tur. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif çatışma içerisinde olmadığı durumlarda bile çevresindeki çatışmalara ve savaşlara karşı nasıl aksiyon aldığını konuşacağız. Hemen başlamak istiyorum. Bu tarz durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaları ve son gelişmeleri nasıl izler, nasıl takip eder? Öncelikle 7/24 harekat merkezleri, havadaki, karadaki, denizdeki unsurlar, gözetleme ve keşif vasıtalarıyla zaten 24 saat 7/24 bu sağlanıyor. Yani bugün bir operasyonumuz yok, bugün bir harekat içerisinde değiliz gibi bir durum yok. Sürekli açık ve durumsal farkındalığı yüksek seviyededir TSK'nın. Bunu da kara, deniz, hava ve uzaydaki unsurlarla takip eder. Yaşanan gelişmelere göre de özellikle hududumuz olan çevre ülkeler ki çok sorunlu alanlara komşuyuz. Bu sadece güneyimizdeki kara hududumuzun olduğu ülkelerle değil, kuzeyimizde deniz aşırı tarafta da aslında sıkıntılı alanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. İşte TSK bütün unsurlarıyla ve komuta kademesiyle bütün bunlara hakim olacak şekilde, durumsal farkındalığını sürekli taze tutacak şekilde bu tip durumları izlerler. Son yaşananları içerisinde de bunun aktarıldığını gördük. Hocam 13 Haziran 2025'te yapılan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Metin Gürak ve Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in katıldığı bir güvenlik toplantısı vardı. Bu toplantı ne anlama geliyor? Burada ne konuşulmuştur? Aslında İsrail'in başlatmış olduğu operasyonlar neticesinde güneyimizde yaşanan bu çatışma ortamının doğrudan icracı kurumlarının bir araya geldiğini görüyoruz. Bu bir planlama, bir hazırlıktan ziyade uygulamaya geçtiğimizi gösterir. Orada icracı bakanlıklar ve komutanlıklar vasıtasıyla zaten farkında olunan durum, sürekli gözetlenen ve gelişmelerden haberdar olunan durum konusunda yapılacaklar, uygulanacak hal tarzları, son koordinasyon diyebiliriz aslında. Diyelim ki böyle bir çatışma halinde yeni bir askeri ekipman veya mühimmat kullanıldığı tespit edilirse Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından veya devletin ilgili birimleri biz böyle bir şey tespit ettik deyip o raporlar TSK'ya arz edilirse diyelim, bilgi verilirse. Böyle bir durumda güvenlik bürokrasisi nasıl harekete geçer, ne yapar, nasıl aksiyon alır? Bu tip çatışma alanları sürekli gözlem altında tutularak bize olabilecek etkileri değerlendirilirken bu tip yeni kullanılan teçhizat, harp sahasında meydana gelen değişiklikler, hem teknolojik olarak hem taktik olarak meydana gelen değişiklikler var. Bu zaten kaçınılamaz bir durum. Bu tip durumlarla ilgili icranın yanında doktrinal olarak taktik seviyedeki kullanımlar, operatif seviyedeki kullanımlar olarak da çalışan birimlerimiz var. Bunların başında da tabii ki akademik olarak çalışan birimlerimiz var. Hem İstihbarat Teşkilatı'nın hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Üniversitesi dahilinde tabii ki akademik olarak bu işlerin çalışıldığı yerler var. Aynı zamanda askeri birlikler içerisinde de, kurumlar içerisinde de bu tip teknolojik yenilikleri, Ar-Ge çalışmalarını takip eden birimlerimiz var. Bunlar o gün itibariyle harp sahasında meydana gelen değişiklikleri takip ederek bize etkilerini, bizim bunlardan sahip olmamız gerekenler gibi şeyleri ortaya çıkararak doktrinal olarak bu tarafa doğru çalışmaları yürütürler. Bu tip doktrinal ve taktik sahadaki, operatif sahadaki değişimlerin TSK bünyesinde, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki, TSK bünyesindeki çeşitli kurum ve kuruluşlarca takip edildiğini, gelişmelerin oradan devam ettirildiğini görüyoruz. Milli Savunma Üniversitesi'nde akademik olarak desteklediğini, analizlerde, değerlendirmelerde bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı yanında da Milli İstihbarat Akademisi'nin bu tip çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz. Bu kaçınılmaz olan değişimi hem ordu içerisinde hem istihbarat teşkilatı içerisinde hem de devlet kademeleri içerisinde devamlılığını sağlıyor. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızın Emniyet Teşkilatı'nın raporlamaları, bununla ilgili kurum ve kuruluşları var. Aynı şekilde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin de bu tip hem akademik yayınlarda hem de analizlerde, değerlendirmelerde bulunduğunu görüyoruz. Karar mercileri mesela kurumlar arası koordinasyon talimatı mı verir veya her birim
o an için kendi görev tanımına uygun hareket edip bir final toplantısında mı bu çıktılar bir araya getirilir? Karar nasıl verilir? Bu durağan bir süreç değil veya İsrail başladı, İran'ı vurdu diye başlatılmış bir süreç değil. Bu sürekli devam eden planlama, bu analiz safhaları, planlama safhaları zaten sürekli devam eden bir durumdur. Her kurumda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de, İstihbarat Teşkilatı'nda da, devletin diğer ilgili kurumlarında da mutlaka bu tip kriz durumları için hazırlanmış planlar ve takip edilecek prosedürler var. Burada gördüğümüz son bir koordinasyon toplantısı olarak nitelendirebiliriz. Zaten birçok kurum ve kuruluş ona emir gelmeden bu tip takipleri, bu tip analizleri zaten yapıyor ve planlarını sürekli güncel tutuyor. Yani o gün başlayan bir faaliyetten bahsetmek hata olur. Bu daha çok kurumlar arası koordinasyon. Orada saydığınız isimler ve onların temsil ettiği kurumlar, icracı kurumlar, son bir koordinasyon olarak nitelendirilebilir. Son bir durum değerlendirmesi ve koordinasyon. Hem İran'da hem İsrail'de yaşayan Türk vatandaşları var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Mesela bu vatandaşların tahliye edilmesi gerekir mi? Edilmesine gerek görülürse buna hangi aşamada karar verilir? Biz böyle bir tahliye kararını yakın zamanda Lübnan'da, ondan evvelinde Libya'da, ki arada güzel bir içeriğimiz var. GZT'de bunu takip edebiliriz. Gayet de başarılı olmuş, açıklayıcı olmuş. Ondan evvel tekrar Lübnan'da bu tip tahliyeleri görmüştük. Bunlarla ilgili ayrıntıları bu tip içeriklerden takip edebilirsiniz. Ancak karar önemli. Burada devlet mekanizması ne tür bir tahliyenin yapılacağını, tahliye ile beraber sıhhi desteğin, tıbbi desteğin yapılıp yapılmayacağını, orada kalıcı olan insanlara insani yardımın yapılıp yapılmayacağını, bu tip durumlara karar veriyor. Ki Libya'daki harekat içerisinde de biz sadece kendi vatandaşlarımızı değil, diğer ülke vatandaşlarını da oradan tahliye ederek dünyada bu tip konularda öncü olduğumuzu da göstermiş olduk. İşte böyle bir karar verildiğinde devlet mekanizması tarafından ilgili kurumlar kendilerini ilgilendiren alanlarda çeşitli planlamalar yaparlar ve icraya dökerler. Biz de bu tip tahliye operasyonlarında ne kadar ileride olduğumuzu, ne kadar başarılı olduğumuzu bütün dünyaya göstermiştik. Ekranın sağ üst kısmında yer alan karttan 2011 Libya tahliyesini modelleme yöntemiyle anlattığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Hocam peki bu savaş özelinde henüz böyle bir karar alınmadı. Tahliye konusu İsrail'den veya İran'dan. Bunun için şu anda bir izleme durumu mu vardır o zaman? Böyle mi anlamalıyız? Yani bir 7/24 bir takip, savaş nereye evrilebilir, ne olabilir? Hani en son senaryo, felaket senaryosu gerçekleşir mi filan gibi bir durum mu bekleniyor acaba? İkisini bir düşünmeyelim. İran'la zaten bir kara hududumuz var. Orada zaten geçişler oluyor. Bugün itibariyle hala bölgeye gidenler, yani İran tarafına gidenler, İran'ı terk edip Türkiye'ye dönenler de oldu. Bu tip durumlarda bir kısıtlama yok. Ama İsrail tarafına bakılacak olursa turistlerin özellikle tahliyesine, ülkeyi terk etmesine müsaade edilmiyor. Bildiğimiz kadarıyla 700 bine yakın çifte vatandaş var. Bunların kendi diğer ülkelerine çıkmasına, gitmesine müsaade edilmiyor. Bu tip bir tahliyenin İsrail'le yapılması şu anda çok da olası gibi durmuyor. Ama İran'la olan tarafta da özellikle Van ve Hakkari bölgesindeki sınır geçişlerinden bunlar zaten sağlanıyor. Eğer ihtiyaç olursa da tabii ki insani yardımın bölgeye ulaştırılması için oradaki kara hududu önemli ve geçişler önemli, ama İsrail konusunda bunu söyleyemeyiz. Zaten kendi vatandaşına da müsaade etmediği için diplomatik olarak da ilişkilerin çok da iyi seviyede olmadığını biliyoruz. Araya da bir sürü başka şeyler de gireceği için bu tip bir tahliyenin İsrail tarafından olabilmesi çok da mümkün görünmüyor. Ancak İsrail'den gerçekten böyle bir tahliyeye ihtiyaç duyulacak bir durum ortaya çıkarsa da tahminim odur ki bu tip vatandaşların öncelikle Mısır'a karayoluyla tahliye edilmesi, oradan kendi ülkelerine tahliyeleri gerçekleştirilir diye düşünüyorum. Değerli GZT izleyicilerimiz, videomuzu tamamladık. Bugün güvenlik uzmanı Mithat Ferhat Dur'la Türkiye'nin çevresinde savaş veya çatışmalar yaşanırken Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl aksiyon alır üzerine konuştuk. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.